Karşınızda süper karşılaştırma. Time War, Comandante, Molent, G50 karşılaştırmasına hoş geldiniz. Bu tarihi karşılaştırmada bana yardımcı olan kimse yok tabii ki. Sponsor falan yok ama Molent sağ olsun bana İlhan Bey istedim, sağ olsun getirdi kendisi. Kendisine teşekkür ediyorum burada. Diğerleri zaten kendim satın aldığım ürünler. Açıkçası onlarla herhangi bir şeyim yok. Onun için adil bir karşılaştırma olacak. Bu ürün de benim değil zaten, sadece ödünç aldım. Herhangi bir sponsorum yok. Onun için bu üçlü karşılaştırmada ilk önce adil olacağını size anlatmak isteyeyim. Söylemek isteyeyim, anlatmak ne demek. Şimdi burada farklı karşılaştırma içinde 3 farklı ürünü farklı noktalara karşılaştırma yapacağız. İlk önce ben ürünlerin geliş şeklini anlatmak istiyorum. Molent olarak baktığımızda Molent böyle 2-3 parça şeklinde, yani bunlar birleşik ve burada üstündeki aparatı çıkıyor. Bu şekilde Molent ürünleri var. Şöyle kapatalım. Bunun yanı sıra burada gördüğünüz gibi bir kutusu var Molent'in ki bence çok güzel bir kutu. Diğerlerine kıyasla böyle bir ürün satın almak kesinlikle çok daha avantajlı ve hoş duruyor. Bir de şöyle içinde bir kabı daha çıkıyor. Yani Molent burada 2 kap size vermiş oluyor. Koruyucu olarak da güzel bir kutunuz oluyor diyelim. Ahşap veya işte suntadan. Comandante'ye geldiğimizde Comandante de karton kutudan çıkıyor. O da yanında 2 adet, yani 1 adet daha bu ekinden oluyor. Bunu parayla satın alıyorsunuz, kılıfı, bu koruyucu bandı parayla satın alıyorsunuz. Ayrıca Red Clix dediğimiz daha fazla klik sayısına ulaşabileceğiniz aparatı yine parayla satın alıyorsunuz. Bunlar ek aksesuarlarıyla. Time War C2 ise böyle kutuda geliyor, karton bir kutuda geliyor. İçinde işte kullanmak olduğumuz klasik şey. Böyle bir içinde süngeri var. Ve bunu koyduğumuzda şöyle kendisi 1-2 parçadan geliyor. Diğerlerin aksine içinde herhangi bir şekilde ekstra bir kahveyi öğütürken dökebileceğiniz bir kavanozu yok. Ve şöyle bir çevirme aparatı var. Standart aynı şekilde. Onun yanı sıra içinde şöyle basit bir 3-4 liralık ucuz bir şey geliyor. Bir de güzel yanı şöyle yine 3-4 liralık bir fırça geliyor yanında. Bu üçü arasında bir puanlama yapmam gerekirse ben burada açık ara Molent'in kutusunu ve sunumunu beğendim. Molent'e ben burada 1 puan veriyorum. Molent burada 1 puan kazanıyor. Comandante ise kavanoz sayısı açısından Time War'a göre 1 tane fazla verdiği için Commandante'ye puan veriyorum. Burada Time War bence kaybedenler arasında olabilir. Ama tabii ki fiyatlama açısından bakmıyoruz şu an. Sadece ürünlerin 3 noktada sunum şekline bakıyoruz. Burada benim şahsi olarak görüşüm kazanan Molent. Hem 2 kavanoz hem de güzel bir sunum örneğiyle bize karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi yüksekliklerine bakalım. Şöyle genel olarak baktığımızda Molent sanki bunların arasında en yüksek gibi geliyor bana. Şöyle ben hiçbir şekilde baz almıyorum. Şöyle baktığımda 17 santimlik bir yüksekliğe sahip. Burada 16 santim, 15,5-16 santim bandı olan bir yükseklik açısından Comandante var. C2 ise ona bakıyorum. O da 15-16 santim. Burada en yüksek Molent oluyor. Molent biraz daha bu konuda iri duruyor. Çap açısından da yaklaşık bir 6 santimlik Molent'in bir çapı var diyebiliriz. Yine burada 6 santime yakın, 6-6,5 santim bandı Commandante'miz var. C2 ise 5 santime yakın. Burada uzunluk ve el tutuş açısından baktığımızda şöyle mesela karşılaştıralım. Commandante'nin yani bu çevirim açısından olsun, tutuş açısından olsun, el kayganlığı açısından olsun. Comandante biraz daha kayıyor. Molent'le Time War bence bu noktada daha başarılı tutuş açısından.
baktığımda yani elde kavrama şekli açısından ben Comandante'yi çok severim ama burada Comandante'yi de şey yapmak istemiyorum ama bu Comandante'nin içinde gelen bazen bu kol bantları gibi olanlar gelmezse Comandante'de elden kaydırma olmasını biraz daha fazla ben yaşıyorum bunu. Ama şu kavis, Molent'teki kavis tutumu kolaylaştırıyor. Bu ergonomik yani bu Comandante'de ben alıştım diyebilirsiniz ama sıfırdan başlayan bir insan için bu tip kavisli tutuşlar çok daha rahat oluyor. Time More'da ise pürüzlü bir yüzeyin olması o da insanları bir anlamda çevirirken kaymaması için bir kolaylık sağladığını düşünüyorum. Burada kazananlar Molent ve Time More olarak düşünüyorum. Comandante burada 3. sıraya yer alabilir. Şöyle mi? Evet arkadaşlar, şimdi ağırlıklarına bakacağız. İlk önce hepsinin gövde ağırlığına bakalım. Gövde ağırlığı çok önemli çünkü bu noktada. İlk önce ben Molent'in gövde ağırlığına bakalım diyorum. Molent'in gövde ağırlığı 420.3 geliyor. Molent'in peki öğütme öncesi son ağırlığına bakalım. Gövdesi 420 gram olan bir cihaz. 679-680 gramlık bir Molent G50 ağırlığı var diyebiliriz. Comandante'nin gövde ağırlığına bakalım. Comandante'nin gövde ağırlığı ise 420. Molent'e göre biraz daha hafif. Comandante'nin ağırlığı ise yine Molent'e göre biraz daha hafif olacağı için 630 gram bandında. Burada Time More'a bakalım. Time More'un gövde ağırlığı ise burada 283 en hafiflerinden bir tanesi. Öğütme öncesi bütün ekipmanlarıyla son ağırlığı ise üçünden de daha hafif olduğunu kesin söyleyebileceğim 465. Burada ise sıralama Time More birinci oluyor, Comandante ikinci, Molent ise biraz daha ağır oluyor. Bu noktada Molent'in ağırlığı daha fazla diyebilirim. Şimdi arkadaşlar KZ'ye kadar sonuna kadar bir de ona bakalım. Bak nasıl döküyorum abi. Burada benim amacım sizin işte internette okuduğunuz değerlere göre değil, realde neler olabildiğini gösterebilirim. Onun için bak. Ya bir kere şunu söyleyeyim, dökerken mesela bu orta çapın şey olması rahatsız edici bir durum. Şöyle. Bak ya. Ne kadar daha koyabilirim. Bakalım kapak kapanacak mı? 43 gram koydum arkadaşlar. Kapak kapandı. Dönüyor. Daha sığdırabilir miyim? Biraz daha koyalım. Şu an 43 gramdayız. Evet. Bunda artık sınırı evet arkadaşlar 47.7'ye kadar geldi. Bakalım. Alt haznesi 47.7 kadar alabilecek mi? O kapasite olduğunu düşünmüyorum ama üst hazne 47.7 kadar alıyor. Şimdi 47.7'yi buraya koyuyorum. Şimdi Molent'in haznesine bakalım. Molent'in üstteki özellikle şu deliği göstermek istiyorum. Molent üstteki yapısı bana çok daha pratik geldi dökülme açısından. Böylece mesela kahveyi dökmeye çalıştığınızda etrafı saçılma olasılığı iyi yapıda olduğu için biraz daha başarılı. Mesela Comandante'da ortada takılma gibi bir durum var söz konusu. Şu an 25.5'teyiz.
Evet. Evet. 33.2. Böyle bakalım dönecek mi? Evet, dönüyor. Evet arkadaşlar, 33.2 kadar kahve aldı üst fazlası. 33.2. Şimdi Time War C2'ye gelelim. Time War'ın üst yapısı da çekirdeği döktüğünüz yerde yine komandante gibi döküldüğünde herhangi bir şekilde araya sıkışacak bir nokta yok. Onun için biraz daha pratik. Bir saniye. Burada bir şey hatası olmasın diye. Evet arkadaşlar, şimdi biraz da döküyorum. Çünkü az önce bir döküşümde her yeri kahve yaptım bu arada. Bakalım. Şu an 21 gram aldı. Timer kapanacak mı bakalım. Evet, dönüyor. Biraz sınırdayım. 22,5 aldı diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü daha da üstü biraz sınırda kalıyor. 22,5 aldı diyebiliriz. Timer'ı gördüğünüz gibi. Üst kısmı. Evet arkadaşlar, şimdi burada 3 tane ürünümüz var. Bu 3 ürünümüzün öğütüm performanslarına bakacağız. Hangisi daha hızlı öğütüyoruz ve hangisiyle öğütürken filtre kahve için ayarladığımız bu ürünlerimizde hangisi için öğütürken daha çok zorlanıyoruz veya daha az zorlanıyoruz, onu ölçeceğiz. Kendisi 22 klikte, bu arkadaşımız şu an 22 klikte, bu arkadaşımız da 44 klikte, Red Clicks gibi düşünebilirsiniz, biraz daha üst seviyede ve ona göre performansını ölçeceğiz. Şimdi ilk önce Molent'le başlıyor. Hepsi için 15'er gram var, hepsi için zaman alacağız, başlayalım. Evet, 23 saniyede Molent'i bitirdik. Sırada Timer var. ...28 saniyede timer bitti. Şimdi sırada komandante var. ...46 saniye. Çok yüksek. Evet. Timer'ımız da düştü bu arada. Sonuçta kazanan Molent oluyor. İkinci sırada Timer. Üçüncü sırada komandante. Peki öğütümlerimize de bakalım arkadaşlar. Bu komandantenin öğütümü arkadaşlar. Şimdi buradan Timer'a geçiyoruz. Bu Timer'ın öğütümü. Bu da Molent'in öğütümü. Şimdi öğüttükten sonra söküp temizleme olayı da ayrı bir dert biliyorsunuz. Burada ilk önce komandante ile başlamak istiyorum. Komandantenin alt tarafında, şöyle göstereyim size. Komandantenin şeyinde burada toz hanelerini görebiliyorsunuz. Çok fazla yayılmış şekilde değil. Şurayı ben fırçasıyla, fırçası paralı, bununla temizliyorum. Sonra içinde şöyle boşalttığımda hafif bir üflemeyle bunu kapatıyorum. İçindeki şeye bakalım. İçinde çok fazla şöyle döktüğümüzde içini de şu şekilde temizlediğim için kolay diyebiliriz. Bir de sökme açısından bakalım. Burada ben mesela bunu çıkardım. Şurada hızlı bir şekilde şöyle
Evet, hemen çıktı. İçinden bir tane çekirdek kalmış. Şöyle 2 parçadan oluşuyor. Bana açıkçası çok da şey gelmedi. Şurada 2 tane de pul var. Şunu da çıkaralım. Bunu da çıkardıktan sonra aslında kolayca sökülebilen bir cihaz diyebiliriz. Sonra tekrar şurada gördüğünüz gibi üst parçayı üste takıp alt parçayı alta takıp ayarlarınızla tekrar temizlemiş oluyorsunuz. Öğütüme tekrar hazır olmuş oluyor. Gelelim timer'a. Timer'ı buraya döktüğümüzde şöyle içini temizliyorum. Bu da aynı şekilde komandantan pek bir farkı yok. Şöyle sadece sökmeyi yapalım. Şunu taktığımda ben açıkçası evet Timer'da biraz daha fazla bir parça var. Bence Comandante'ye göre biraz daha değişik diyebilirim. Şöyle için tekrar Comandante'yi temizliyorsunuz. Şöyle taktım. Bunu da taktım. Üstten tutuyorum. Sonra şöyle bir şey taktım. Tam oturmadı. Buna baskı yapıyorum. Tuttu. Bu da hazır. Gelelim Molent'e. Molent'i açtım. Molent'in altını şöyle yine gördüğünüz gibi biraz daha fazla kir gördüm Molent'te açıkçası. Comandante ve Timer'a göre. Bir de şuralar beyaz Molent'te. Molent'te bir parça çıktı şöyle. Şöyle bir parçamız daha var. Şöyle bir yayımız var. Üst tarafta ki evet, Molent açıkçası daha kolay sökülüyor. Daha az sorunlu bir cihaz bu konuda. Şimdi taktım. Molent'i şu yayını da koydum. Bunu da koydum. Yani dürüstçe söylemek gerekirse Molent'in sökümü diğerlerine göre hatırlama ve şey açısından çok daha pratik. Evet arkadaşlar. Üçü de böyle. Evet arkadaşlar, geldik elek testi. Elekler 1000'lik ve 400'lük altta olmak üzere eleklerimiz ayarlı. Molent'te 27 klik, 35 klik, 18 klik ayarında yaptım. Bakalım 1000'lik ile 400 arasında nasıl bir veri elde edeceğiz, göreceğiz. Şimdi ilk önce Molent'le başlayacağım. Bakalım nasıl.
Her birisini birer dakika ediyorum ve başladım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eleğimizde sonuç. Bildiğin üzere burada 400'ün burası, 400'ün altında burası. Şimdi tartalım. Şu an aradaki istediğimiz oranı tartıyorum. 10 gramın yüzde kaçı? %80, 82'si. %82'si arkadaşlar 10 gramın. %82'si orta kısımda kalan. Sıfırlayalım. Üstünde kalan irilere bakalım. Evet. 9.3. Geriye de yani 700 gram gibi bir şey var burada da kalan. Yani arkadaşlar 7'si diyebileceğimiz bir kısım toz. Molentte %82'si istenilen kıvamda. %11'i de iri dediğimiz tanelerden oluşuyor. Şimdi sırada ne var? Komandante var. Gelsin komandante. Şimdi komandantemizi öğüteceğiz ve başlıyor. Eleyeceğiz. Evet arkadaşlar, burada komandantede 1000 üstü elek, bu da aradaki elek, bu da altta kalan. Bakalım bunda nasıl bir sonuç çıkıyor. Tartımıza doğru dönelim. İlk önce illere bakalım. %21 gibi bir irisi çıktı. %73 de orta kısımda çıktı. 73, 21, 94 gibi. Tozu biraz daha az gibi. Tozu hissedilecek kadar bir fark var. Tabii burada şöyle bir oran var. Yakın şeyler deniyoruz. Komandante daha az da incelikte ötebilir mi? Ötebilir. Ama biz burada amaç yakın derecelerde yakalayabilmek. Şimdi de timer'a bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de karşınızda time more'u eleyeceğiz. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi timer elek üstü, şuradaki gördüğünüz elek üstü, burada elek ortası ve bu da elek altı.
tartalım bakalım. Dört nokta üç. Dört nokta dört. Evet, 5 gram elek üstü var. 4.4'ün üstünde. İnanılmaz yani, çok kötü. Yine az bir miktarda. 4.4, 5 gram, 9.3, yine 0.60 gibi de bir tozu var diyebiliriz. Gördüğünüz gibi crew testinden başarılı çıkan, yani bir de Molent diyeceğim ama Comandante'de belki birkaç ayarla Molent'in o inceliğini yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Ama irilik açısından daha düşük, 20-22 ayarından daha düşük bir yerde götürdüğüm Time War gerçekten çok başarısız bir performans sergiledi bu üçlü arasında. Ben 20-22 bandları dahi yapmamama rağmen 17-18 klipte bu kadar iri tane çıkarması açıkçası bu noktada benim fikrimi Time War konusunda çok değiştirdi. Time War'ın başarılı olduğunu artık düşünmüyorum. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Onun için Time War'ı bir kenara alıyorum. Gerek oturma konusunda, gerek bazı basitlikler konusunda. Belki Nano Slim versiyonları daha başarılı olabilir ama çok da etkili değil. Fiyat bandında tabii ki 560 liraları bulan, bunların arasında en ucuz ürünlerden bir tanesi Time War. Ama %40 bir elek üstü oran çıkarması çok da iyi olduğunu göstermiyor. Çünkü Nano ve Slim'in arasındaki bazı temel farkları var ama öğütüm konusunda çok ciddi farklı olmadığını piyasada herkes biliyordu. Comandante ile Molent arasında ben ciddi olarak bir fark görmüyorum. Yani birisi %72, birisi %80. Ben Commandante'de oyun yapsam büyük ihtimalle aynı bandı yakalarım. Ama elek testinin galibi Molent diyelim. Bu noktada. Tabii ki burada klik sayıları değişebilir. Molent'teki tek dezavantajı klik konusunda hala net sıkıntılar olabiliyor. Ama gördüğünüz gibi iyi bir klikle çok iyi bir elek ortası yakaladık. Bu da açıkçası çok önemli. Comandante zaten bu konuda senelerini vermiş bir firma. Yani ben buradan bu testten galibi açıkçası biraz da Molent gibi görüyorum. Yani Comandante tabii ki birinci sırada 1600 lira, 2000 lira bandında bir ürün. Ama Molent'in de 850 lira bandında böyle bir başarı göstermesi kesinlikle çok iyi ve yeni bir firma, ilk çıkardığı bir ürün. Comandante ile karşılaştırmanın pek de bir anlamı yok. Farklı bir klasmanda böyle Comandante. Gerek tecrübeleriyle, gerek ürünleriyle. Ama fiyat, performans açısından Time War'cuları üzecek bir haber söyleyeyim. Bence ben Molent'i seçiyorum. Burada kesinlikle bir ön yargım yok. Molent'i beni bilenler bilir, forumda eleştirilen bir insandım ben. G100'de hala sevmem, dürüstçe söyleyeyim. Ama G50 çok başarılı olmuş. Demek ki eleştiriler bazen çok faydalı olabiliyor. Bunu öğrenebiliyoruz. Bence bugünün kalbi Molent diyebiliriz. Galibi Molent seçtiğimiz bu değerlendirmede yorumlarınızı, değerlendirmenizi aşağı yazmayı unutmayın. Time War, Comandante, Molent arasında, bu üçlü arasında istediğiniz başka bir karşılaşma varsa bana bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.